Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Köz patlıcan ve biberli poşe yumurta. Muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer merak ediyorsanız hadi buyurun geçelim o zaman tarifimize. Güzelce yıkadığım ve kuruladığım patlıcanlarımı ve biberlerimi böyle bir köz aparatı yardımıyla delikler açarak güzelce közleyeceğiz. Bu aparat gerçekten çok işime yarıyor. 3 adet domatesim var. 1 adet kapya biberi, 1 adet de yeşil köy biber. Hepsini de delikler açıyorum ve aparatımda yüksek ateşte güzelce közlüyorum arkalı önlü. Arkalı önlü güzelce taraflarını değiştiriyoruz. Domateslerimizi de hemen alt üst ediyoruz ki her yeri güzelce pişsin. Yüksek ısıda gayet kolay bir şekilde közleniyorlar. Pişen biberlerimi, ki çabuk pişiyor biberler patlıcana göre, temiz bir mutfak poşetinin içerisine alıyorum. Ağzını kapatıyorum. Bu şekilde soymak daha kolay oluyor. Patlıcanım biraz daha duracak. Domateslerim de olmak üzere. Her tarafını çevirdim ki iyice köz olsun. Mis gibi kokular çıktı mutfağımda. İştah açıcı. Ramazan günü biraz kokulu oluyor. Çok güzel közlendi. Hemen onu da poşetimin içerisine alıyorum. Bir 10 dakika bekleteceğim. Kendi buharıyla çok güzel soyulacak. Domateslerim de oldu, onları da çıkartıyorum. Beklettiğim biberimi ve patlıcanımı hemen ayıklamaya geçiyorum. Şöyle hemen sıyırınca çıkıyor zaten. Beklettiğimiz zaman çok kolay oluyor gerçekten. Görüyorsunuz. Hiç uğraştırmıyor. Siz de bir mutfak poşetine koyarsanız kolay ayıklarsınız. Çünkü köz lezzeti çok güzel ama en çok üşendiğimiz şey ayıklaması. İşte ayıklamak bu kadar kolay. Ayıklandı bile. Yeşil biberimizi de aynı yöntemle hemen ayıklıyoruz. Sıra geldi patlıcanımıza. Toplamda 5 dakikamı almadı şu işlemler arkadaşlar. Size bunu söylemem lazım. En sonda pişmiş domateslerimizi ayıklamak geliyor sıra. En kolayı da bu arkadaşlar. Hemen pişince kabuğunu atıyor domatesler. Nasıl güzel kokuyor anlatamam size. Üstelik pişmiş domatesin faydası normal şeklinden çok daha iyiymiş. Bunu da size söylemek istiyorum. Evet, domateslerim de ayıklandı. Şimdi ayıkladığımız, tohumlarımızı çıkardığımız biberlerimizi minik minik doğrayacağız. Biberlerimizden sonra hemen patlıcanımıza sıra geliyor. Patlıcanımızı da ufak küpler halinde doğruyoruz. Şimdi pişmiş domateslerimizi yine küp küp doğruyoruz. Sulanacak, zaten eziliyor piştiği için. Nefis bir sos oluyor. Bu sosun suyunu hemen aktarmamız lazım, akacak.
Çünkü domatesin suyunu kaybetmek istemiyorum. Domatesin suyu ekstra bir lezzet katacak. Şimdi bütün malzemelerimizi satır gibi birlikte karıştırarak daha da inceltmiş oluyoruz. Hem de karıştırmış, ezmiş oluyoruz. Lezzetler güçlenecek. Hiç gözünüzde büyümesin, çok kolay yapılışı. Görüyorsunuz, hem bütün lezzetler birbiriyle iç içe geçmiş oluyor, hem de daha da ufalmış oluyor. Sanki ezmeye yaklaşıyor böyle biraz. Yeteri kadar oldu. Bir iki kere daha çekeceğim ve tamamdır. Şimdi bu domatesimizin suyunu koyduğumuz kaseye alıyoruz. Hemen şimdi lezzetlendiriyoruz. Bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber koyuyorum. Biraz karabiber çekiyorum. Biraz da tuz. Karıştırıp hemen kenara alıyorum. Diğer işlemimize geçeceğiz. Ocakta kaynayan suyum var. Hemen bir yemek kaşığı elma sirkesi, bir çay kaşığı da tuz koyuyorum ve karıştırıyorum. Suyum kaynıyor içten içe. Altını kısıyorum. Fokur fokur kaynamaması gerekiyor. Fokur fokur kaynarsa işlemimiz zorlaşır. Öyle hafif içten içe kaynayacak ama kaynar su gördüğünüz gibi. Şimdi çok yavaş bir şekilde bir adet yumurtamı suya bırakıyorum. Poşe yumurta yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ikincisini koyacağım. Ve yumurtalarımın suda yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğim. Yumurtalarım pişti, çıkartıyorum. Ben böyle biraz hafif içi yumuşacık kalsın istediğim için sulu, çabuk çıkarıyorum. Katı isterseniz biraz daha bekletin. Evet, şimdi bütün bu karıştırdığımız malzemeyi tabağımıza alıyorum. Toplamda bu hazırladığımız malzeme 2-3 kişilik ama ben şu an size tek kişilik servis porsiyon olarak gösteriyorum. Karışık bütün ezmemizi tabağımızın içerisine alıyoruz ve yayıyoruz. Sarımsaklı yoğurdumuz var. Hemen şöyle 2-3 kaşık sarımsaklı yoğurt üzerine döküyoruz. Çok yakışıyor sarımsaklı ama arzu edenler sade yoğurt da kullanabilirler. Birazcık yaydıktan sonra da hemen bu hazırlamış olduğumuz poşe yumurtalarımızı üzerine koyuyoruz. Harikulade görünüyor şimdiden. Emin olun muhteşem bir lezzeti var. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağımı kepçemin içerisine aldım ve eritiyorum. Az tereyağı eriteceğim zaman ben mutlaka bu yöntemi kullanıyorum ki ziyan olmasın. Çok daha pratik oluyor. Eriyen tereyağıma şimdi hemen çay kaşığının ucuyla kırmızı toz biberimi koyuyorum ve karıştırıyorum. Hazır. Hazırladığımız yemeğimizin üzerine de bu sosumuzu döküyoruz. Nefis oldu gerçekten. Tereyağı da tam bir lezzet şöleni gerçekleştirdi. Görüntüsü de çok güzel. Emin olun lezzeti de. Hemen birazcık şöyle kızarttığım pidemi de yanına koyuyorum. Ve afiyetle yiyoruz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.